Merhaba. Daha önce de duyurusunu yaptığım Mehmet Pişkin'i içeren Ölmezdim isimli şarkının videosu YouTube'dan zararlı içerik gerekçe gösterilerek kaldırıldı. Ben de epeydir aslında Güncel Sohbetler adı altında çeşitli konularda fikirlerimi belirtmeyi planlıyordum. Buna giriş videosu bile hazırladım fakat gerisi gelmedi, gerisini getiremedim. Bu video kaldırma olayıyla beraber hem bu seriye başlamış hem de bu konularda neler düşündüğümü de paylaşmış olmak istedim. Öncelikle Mehmet Pişkin'in yer aldığı müzik videosunun sadece bir intihar videosuna indirgenmesini ve içerdiği söylemleri izleyenlerin etkileşimlerini göz ardı eden bu basitleştirici bakış açısını yadırgıyorum. Herhangi bir kişinin eylemlerini başka hiçbir baskı unsuru olmaksızın sadece bir etken belirleyemez. Bu etken video olur, işte müzik olur, şiir, yazı, reklam vesaire ne olursa olsun. Sadece tek bir etken buna sebep olamaz. Dolayısıyla eylemleri çevreden, kişiden bağımsız, sadece bu tekil etkenlere indirgemek bence olayların üzerine çok fazla kapsamlı düşünmemekten kaynaklanıyor. Bu aynı zamanda yanlış kurulmuş, tek yönlü, koşullu, birbirine bağımlı bir nedensellikten oluşuyor. Böyle bir mantık hatası var bu düşüncenin. Nasıl bir mantık hatası var? Şöyle, A'ya sadece B sebep olur. Dolayısıyla B olmazsa ya da B'yi ortadan kaldırırsam A da olmayacaktır düşüncesinden yola çıkılarak böyle bir uygulamaya gidilmiş. Fakat bu minvalde düşündüğünüzde herhangi bir insan herhangi bir içerikten o içeriğin yapımcısından bağımsız olarak, amaçlarından bağımsız olarak her türlü anlamı çıkarabilir. Örneğin videolarınızda çok fazla bina gösteriyorsunuz. Bundan dolayı müteahhitler etkilenip her yere bina dikiyorlar diyen birine hadi oradan saçmalıyorsun diyebilir misiniz? Ya da bir çağdaş sanat galerisine gittiğinizi varsayalım. Orada duvarda asılı olan bir muzu görüp bu muzu buraya asıyorsunuz fakat çocukların canı bu muzları görünce muz istiyor diyen birisine herhangi bir itirazda bulunabilir misiniz? Tabii yok olmak insanın en kadim sorunu ve korkusu. Bu korkunun üzerinden gelmek için binlerce anlatı oluşturmuş. Pişkin de bu videosunda aslında bu korkuya karşı çok samimi bir duruş sergilemiş ve bize de hayat üzerine aslında soru işaretleri bırakmıştır. Bunun üzerine konuşabilmek, dertleşebilmek, tartışabilmek ya da çıkış yolları arayabilmek, olayın üstünü kapatıp hatta biraz daha ileri gidip videoya sansür uygulamaktan bence çok daha ahlaki bir eylem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sayfana intihar videosu koyuyorsun, insanlar intihar ediyor. Bu düşüncenin tamamen karşısındayım. Böyle düşünen insanların kendilerini oraya uğrayıp birbirlerinin derdini dinleyen ve dertlerini paylaşan insanların üstünde bir otorite gibi görüp sansür uygulamalarını da kabul etmiyorum. Dolayısıyla bu konu hakkındaki düşüncelerim kısaca böyleydi. Gelelim intihar konusundaki düşüncelerime. Varoluşunun bilincinde olan tek canlı insan bildiğimiz kadarıyla şu anda. Ve insanın bu varoluşu her türlü anlamdan önce geliyor. Yani benim önce var olmam, sonra bu varoluşumun ne anlama geldiğinden ya da bundan sonrasında hayata ne anlam yükleyeceğinden önce geliyor. Yani öncelikle var olmalısın. Sonrasında hayat konusuna gelelim. Bu hayat konusunda ben kendimi hayata karşı pek öyle gözükmese de iyimser konumlandırıyorum. Yani iyimser insanlara lütfen gözünüzde böyle sürekli gülerek gezen, hayatı çok umursamayan ya da acı çekmeyen biri gibi olarak karikatür bir şekilde canlandırmayın. Hayat sonuçta bir kere yaşanabilen biricik bir şans ve bitene kadar da onun için sonsuz bir mücadeleye hak ettiğini düşünüyorum. Tabii içinde bulunduğumuz dünya ne yerin dibinde ne de kusursuz derecede mükemmel. Eğer zaten öyle olsaydı iyimserlikten ya da kötümserlikten bahsedemezdik. Yani bunlar bir anlam barındırmazdı. Fakat kusursuz olduğunu tespit ettiğinizde ya da böyle düşündüğünüzde asıl mesele bundan sürekli yakınmak değil, bunu daha iyi hale getirmek için çaba göstermektir. Dolayısıyla bizi giderek kırılganlaştıran bu karmaşık dünyaya karşı kendimizi daha dayanıklı kılacak yollar bulmamız gerekiyor. Sanat da bu yolların en kıymetlilerinden birisidir. Bu sebepten dolayı iyimser, işte yakınmayan, kabullenen insanların acısının daha içten, daha pazarlıksız, daha karşılıksız, daha gerçek olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak nasıl yaşadığımıza kendimiz karar vermek zorundayız. Kendi varoluşumuz, hayatımıza yüklediğimiz anlam aslında anlama, algılama tarzımızı da belirliyor. Hayatının sonuna geldiğine inanan ya da bunu böyle düşünen bir insan aslında her şeyi intiharı çağrıştırır. Önemli olan bu çağrışımlara vesile olan şey değil, insanı bu düşünce aşamasına getiren
faktörlerin ne olduğudur. Bunların önüne geçebilmektir önemli olan. İntihar fikri de bir alternatif sunması bakımından insana olasılıksal bir güç verebilir. Nedir bu olasılıksal güç? Aslında insanların elinde herhangi bir konuda seçenek bulunması onu iyi hissettirir, ona güç verir. Dolayısıyla intiharın da böyle bir olasılıksal insana güç verdiğini düşünebiliriz. Fakat bunun uygulanması güçlüklere teslim olunması anlamına gelmektedir. Bunu asla kabul etmiyorum ve kimsenin de kabul etmemesi gerektiğini düşünüyorum.